Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle joystickle meyve toplama oyunu yapacağız. Hangi malzemeleri kullanıyoruz ve kodlamasını nasıl yapıyoruz beraber bakalım. İlk olarak Pino kontrol kartım var. Joystick modülüm var. Pino kontrol kartıma joystick'i bağlayabilmek için bağlantı kablom. Pino kontrol kartıyla bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayabilmek için de USB kablom. Joystick modülümün modül kartı üzerinde sarı kırmızı bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartındaki 9 numaralı kapıya ben joystick'imi bağlayabilirim. Birden fazla joystick bağlayacaksanız 10 numaralı kapıyı da kullanabilirsiniz. Şöyle bağlantı kablomu aldım. Bir ucunu joystick'e, diğer ucunu da 9 numaralı kapıya bağladım. Hemen USB kablomla bilgisayara bağlantı yapacağım. USB kablonun şu küçük ucunu Pino kontrol karta, diğer tarafını bilgisayara bağlıyorum. Bağlantım bu kadar kolay. Şimdi M-Block programını açalım ve kodlamalarımızı yapmaya başlayalım. M-Block programını açtıktan sonra Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için Pino eklentisini indirmemiz gerekiyor. Eğer hala indirmediyseniz uzantılar menüsüne geliyoruz. Uzantıları yönet diyoruz. Böyle küçük bir pencere açılıyor. Arama bölümüne tıklayıp Pino diyoruz ve çıkan Pino eklentisini indir butonuna tıklıyorum. Çarpıya basarak çıkış yapabiliriz. Robotlar sekmesine geldiğimizde artık Pino'nun bütün kodlarına erişebildiğimizi görüyoruz. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsüne gelip diğer uzantılara kapat diyoruz. Şurada eğer seçiliyse tekrar tıkladığımızda kapanıyor. Artık sadece Pino kodlarım var. Kartlar menüsüne geldim. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet, Arduino Nano'm seçili. Bağlan menüsüne geliyorum ve seri portu bağlıyorum. Benim bilgisayarımda COM6 değeri çıkmış. Sizin bilgisayarınızda COM3, COM5, COM7 gibi değerler çıkabilir. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri bile çıkabilir. Bu tamamen Pino kontrol kartı bilgisayarınıza bağladığınız USB portunun adıyla alakalı. Burada doğru komutu tutup seçmeniz lazım. Seri port bağlandı yazısı geldi. Robotlardaki kırmızı düğme de yeşil oldu. Bağlantıyı yaptım. Şimdi son olarak tekrar bağlan menüsüne geliyorum ve aygıt yazılım güncellemesine tıklıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Pino kontrol kartıyla M-Block programı arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Pino kontrol kartının içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlıyor. Programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapabilirsiniz. Bunun dışında bağlantıyı doğru yaptınız ve kodları da doğru yazdıysanız ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesini yapabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat butonuna tıkladım. Artık kodlamaya hazırım. Şimdi ben uygulamamla ilgili görsel düzenlemeleri yapmadan önce joystick'ten bir değer okuması yapmak istiyorum. Robotlar sekmesindeyim. Joystick X80'in değer oku kodunu aldım. Kapı numarasını değiştirmiyorum çünkü 9 numaralı kapıda. Burada X80'ini önce deneyelim. Görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kodunu aldım. İçerisine joystick kodunu yerleştirdim. Kontrol sekmesinden de sürekli tekrarlayı alalım. Şöyle kodlar içine yerleştiriyorum. Şöyle ucundan tutup alamadım. Evet. Şimdi olaylardan kendime bir olay alayım. Yeşil bayrak tıklandığında olayını aldım. Yeşil bayrağa basıyorum. Şöyle joystick'imi tuttum. Hiç hareket ettirmediğimde 515, 514 gibi değerler gösteriyor. Sola doğru ittiğimde 500'den daha küçük değerleri gösteriyor. Sıfıra kadar gidiyor. Sağa doğru ittiğimde de 550'den daha büyük değerleri gösteriyor. 1000'e doğru gidiyor. Süper. Şimdi bir de y ekseni için değer okuması yapalım. Bunu nasıl yapıyoruz? Şuradaki oka tıklayıp y olarak değiştiriyoruz. Durdurduk. Tekrar yeşil bayrağa bastık. Bu sefer y ekseni dediği için yukarı aşağıya bir hareket sağlayacağım. Yukarıya doğru ittiğimde 0 değerine doğru gidiyor. Yani 500'den daha küçük değerler gösteriyor. Aşağıya doğru çektiğimde de 1023'e doğru gidiyor. 550'den daha büyük değerler gösteriyor. Şimdi bu değerler bizim için çok önemli. Birazdan kodlamasını yaparken bu değerlere göre hareket ettireceğiz kuklamızı. Şöyle kırmızı butona tıkladım ve durdurdum.
Ben şimdi bir tane kukla ekleyeceğim ve onun yiyebileceği bir meyve ekleyeceğim. Joystick'ten aldığımız değerlere göre kuklamızı hareket ettirip meyveleri toplayacağız. Hemen kuklamın üzerine sağ tıklıyorum ve sil diyorum. Yeni kukla yazısının yanındaki ikona tıkladım. Kuklayı kütüphaneden seç diyorum. Buradaki kategorilerden hayvanları seçelim. Şöyle aşağıya doğru indim. Bir tane maymun kuklası ekliyorum. Şimdi bu maymun ne yemeyi sever? Muz yemeyi sever. Bir de muz alalım. Kategoriden muhtelif kategorisine geldim. Bir tane de muz ekledim. Harika. Şimdi burada ben kodlamayı yaparken hangi kukla seçiliyse kodlar ona yazılıyor. Onu unutmuyorum. İlk olarak maymun kuklamı seçtim. Şurada etrafında mavi bir çerçeve oldu. Maymun kuklasına kodları yazmaya başlayabilirim. Joystick'ten aldığım değerlerle maymun kuklamı hareket ettireceğim. X ve Y yönünde. Şimdi hemen kontrolden bir eğrise kodu aldım. Eğer joystick'imin X'inden gelen değer 500'den küçükse kuklam X yönünde böyle sola doğru gitsin. Eğer 550'den büyükse de sağa doğru gitsin. Bunun için işlemlere geldim. Önce küçüktür işlemini alıyorum. Robotlara geldim. Buradan joystick X ekseni kodunu aldım. Şuraya şöyle bir küçülteyim, kodları yazayım önce. Şuradaki ok işaretiyle küçültüp büyütebilirsiniz. Ne dedik? 500'den küçükse benim kuklam X yönünde eksiye doğru hareket etsin. Hareket menüsüne geldim. X'i 10 arttır kodu var. Burada ne yapacağız? Eksi 10 yazarsan X'i 10 azaltır. Şöyle hemen aynısının kopyasını çıkartarak devam ediyorum. X eksenim büyüktür diyorum. 550'den büyükse X'i de bu sefer artsın. Sürekli tekrarların içerisine almam lazım ki ben elimi her hareket ettirdiğimde sürekli bu işlemleri yapabilsin. Kontrol sekmesine gittim. Sürekli tekrarlayı aldım. Şöyle üzerine bir olay ekliyorum. Boşluk tuşu olayını ekleyelim. Boşluk tuşuna bastım. Joystick'imi elime aldım. Evet, sağa doğru ittikçe maymun kuklası da sağa geliyor. Sola doğru ittikçe maymun kuklası sola gidiyor. Harika. Artık sadece Y yönünde bir hareket eklemem gerekiyor. Bakın joystick'imi yukarı aşağı hareket ettirdiğimde herhangi bir değişiklik olmuyor. Şimdi hemen tekrar bir kontrol sekmesinden eğrisi alıyorum. İçine işlemlerden küçüktürü ekledim. Robotlardan joystick kodunu aldım. Ama buraya artık değiştirip Y yapmam lazım. Böyle getirdim. Y ekseni eğer 500'den küçükse harekete geliyorum. Y'sini 10 arttıralım. Çünkü Y ekseninde şöyle bir farklılık vardı. Değerleri bu şekilde yukarı doğru azalıyor, aşağıya doğru artıyordu. Burada da büyükse yapıyorum burayı. 550'den büyükse. Bu sefer 550'den büyükse de Y'si azalacak. Şöyle içerisine yerleştirdim. Bu hareketlerini lütfen deneyerek yapın. Joystick'ten aldığınız değere göre hangi yöne gitmesini istiyorsanız ona göre hareketlerini verebilirsiniz. Şöyle durdurdum. Şurayı büyütelim. Boşluk tuşuna bastım. Kodlarım çalışıyor. Evet. Joystick'imden aldığım değerlerle kuklamı çalıştırabiliyorum. Hareket ettirebiliyorum. Şimdi meyveye geldiğinde yani muza geldiğinde muzu yesin. Yeme görüntüsü oluşturabilmek için nasıl bir kodlama yapabiliriz? Ona bakalım. Şimdi muzu yiyeceği için muzu kodluyoruz. Geldim muz kuklasına tıkladım. Bakın muz kuklası bomboş. Ona kod yazılmadı henüz.
Kontrol sekmesine geldim. Eğer kodunu aldım eğer ise. Eğer bu kuklaya maymun değerse gizlensin. Yemiş gibi bir görüntü olsun. Algılamaya geliyorum. Çünkü değip değmemesini algılaması lazım. Burada ilk kod değdi mi diye bir kod var. Ney değdi mi? Bu maymun kuklası. Maymun kuklası monkey değdi mi kodu var. Değdiyse ne olacak? Görünümden gizlenecek. Bir de ses çıkarsın. Şuradan sesini çal kodu var. Bir ses ekleyelim. Kütüphaneye geldik. Efektlere geldim. Pop diye bir ses aldım. Tamam. Dizilere tekrar gittim. Seslerdeydim. Dizilere gittim. Pop sesini çal dedim. Şimdi bu olay sürekli olacağı için kontrolden sürekli tekrarla kodunu aldım. Sürekli maymunun muza değip değmediğini kontrol ettiriyoruz. Olaylardan buna da bir olay seçelim. Boşluk tuşu olsun. Şimdi gizlenince bir de bir yerde görünmesi lazım. İsterseniz bir çalıştırayım. Evet. Gizlendi. Ama şimdi ne zaman geri gelecek? Bir görün dememiz lazım bir yerde. Şu görünüme gelip buradan görün kodunu da şu boşluk tuşunun altına yerleştiriyorum. Tekrar boşluk şöyle geri alayım. Evet, boşluk tuşuna bastım. Kuklam geri geldi. Muz kuklası. Evet, muzu yemiş oldum. Harika. Durduruyorum. Şöyle maymun kuklasını kenara aldım. Şöyle muzu çoğaltacağım. Sağ tıkladım, kopyasını çıkar dedim. Sağ tıkladım, kopyasını çıkar dedim. Sağ tıkladım, kopyasını çıkar dedim. Bu şekilde muzları arttırabiliyorum. Şöyle farklı yerlere muz ekledim. Şimdi oyunumu başlatabilirim. Şöyle büyük ekranı alalım. Yukarı çıkalım. Evet. Oyunumuz bu şekilde tamamlanmış oldu. Peki siz bu oyuna süre ekleyebilir misiniz? Ya da bütün muzları yediğinde bir alkış sesi ya da bir puan kazanma. Bence bunların hepsini yapabilirsiniz. Ama bizim uygulamamız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendi yaptığınız uygulamayı sosyal medyadan bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.